Merhabalar herkese. Ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu harika çantayı anlatmaya çalışacağım. Yabancı bir kanalda gördüm. Bayıldım. Gerçekten nefis bir çanta. Yazı çok şenlendirecek, neşelendirecek. Hiçbir aksesuara gerek bırakmadan sadece bu çantayla çok çok şık olabiliriz bu yaz. Bilmiyorum, kelebek gibi, kurdele kurdele harika, dokunuşu çok güzel. Organze kurdele ile örülmüş bir çanta. Şöyle metal çanta sapları, bunlar çok iyi oluyor, o ince saplar bu zarif çantalara. Daha güzelleri var ama inşallah çarşıya gittiğimde, Eminönü'ne gittiğimde bakacağım. Böyle kilitler, çıt çıtlar, tığım 6 numara ve organze kurdelelerim. Ben 3 tane yeterli olacağını düşünmüştüm ama gene o izlediğim kanaldaki kadar oldu çanta. Demek ki onlar da 3 tane kullanmışlar. Eğer bunlardan daha büyük, daha hacimli isterseniz, ki bunun içine telefonunuzu ve cüzdanınızı çok rahat sığdırabiliyorsunuz. 3 tane ama biraz daha büyük istiyorum derseniz 4 ya da 5 tane kullanabilirsiniz. Ama bu bence güzel bir ölçü. Çünkü üzerindeki kabarıklıklar da bir hacim yapıyor. İçi de hiç küçük değil. Bu güzel bir ölçü. 3 adet. Tabii bu size kalmış. 4-5 kullanabilirsiniz. Eminönü'nde Marputçular Han'da bir toptancıdan alıyorum ben bütün malzemelerimi. 8 lira tanesi. Bir tane makara 8 lira. Şimdi bu ipi çalışacağız. 4 santim kurdelenin genişliği. Ve her tuhafiyede de bulunabiliyor artık bunlar. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük, daha uzun çantalar yapabilirsiniz ama bu gerçekten ideal bir boy oldu. Şimdi kurdelemizi açarak çantamıza başlayalım. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Yirmi zincir çekiyorum. 3 4 5 şu 19 zinciri üzerinden öreceğiz. 20. zincir bizim yukarı çıkış zincirimiz. Hemen yanındakine her zincirin üzerine örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. On dokuz sık iğne ördüm. En son ördüğüm ilmeğin içine 1 2 3 kere daha ördüm. En son ilmeğe 4 kere batmış oldum. 1 2 3 4. Gene karşı hizasından her şu ipi de içinde kaybederek normal çanta tabanı yapıyormuşuz gibi diğer tarafa örerek gidiyoruz. Son ilmeğimi de ördüm ve diğer başta yaptığım 2 fazlayı örüyorum.
ve ilk yaptığım sık iğne üzerine bağlıyorum. Tamamı 42 sık iğne oluyor. 2 tane arttırma yaptık çünkü. 42 sık iğne ile çantayı örmeye başlıyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Daha büyük çanta isterseniz 40, 44, 46 ilmek üzerinden de örebilirsiniz. O zaman 3 değil bir tane daha alacaksınız. 4 makara organze kurdele almış olacaksınız. Daha büyük çanta isterseniz. Şimdi bu ölçü üzerinden örmeye devam ediyorum. Bir zincir, bir sıra üste çıkmak için hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Bütün sık iğnelerin üzerine arttırma yapmadan örüyorum. Şurada kolaylık olsun diye şu başlangıç yerine bir iğne, işaret iğnesi taktım. Bu iğnenin olduğu yere kadar bütün sık iğnelerin üzerine batarak buraya kadar geliyorum. Şimdi bu ilk sıramız taban. İkinci ördüğümüz sırada çantamızın ilk sırası. Şu iğneyi çıkarıyorum ve ördüğü bağlıyorum. Bu ilk sıradan sonra bizim artık kelebek kanatları mı desek, ne desek bilemedim. Dokusuna geçiyoruz şimdi çantanın. Bir zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne yaptım. Oraya da bir iğne takayım. Evet. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane şu kurdeleden öreceğiz. Baş parmağımızla şöyle alalım. Fazla uzun yapmayalım. Ya da çok daha uzun. Mesela 5 makara daha kullansanız, yani 3 değil 5 makara kullansanız biraz daha büyük veya daha geniş kurdeleler yapabilirsiniz. Ben elimdekine göre davranıyorum çünkü. Şöyle parmağımla tutuyorum. Yalnız şuradan sakın ilmek atlamayın. Tam karşılığına sırayla gidiyoruz atlamadan. Alıyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. Şu kurdeleleri de böyle açarak örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne, tekrar parmağımı şöyle buraya getiriyorum. 2 sıra kadar. Hemen gene sıradan, hiç atlamadan, ilmek atlamadan biraz küçültüyorum. Büyük olursa biraz çekiyorum. Bu şekilde şöyle açınca bunlar kelebek kanatları gibi çok dekoratif gözüküyor. Şimdi bir tane sık iğne, gene şöyle parmağımla şöyle 2 sıra kadar tutuyorum. Bakın. Bir sık iğne. Sonra parmağımla şöyle şuraya kadar, ikinci sıraya kadar indiriyorum. Şu karşılığını da kontrol ederek dikkat etmezseniz bir tane atlayabiliyorsunuz çünkü. İyice kontrol edin, sonra batın. Zaten buradan anlıyorsunuz, aralık olduğu zaman bilin ki ilmek atladınız.
Şöyle. Sonra bir tane sık iğne. Bu şekilde örüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Gene şöyle elimle şu bir ikinci sıranın dibine kadar geliyorum. O yeterli oluyor. Uzun olursa buradan ayar yapabilirsiniz. Bir sık iğne. Bir kelebek kanadı, bir sık iğne olarak bu sırayı iğnenin olduğu yere kadar örüyorum. Sıra sonundayım. İğneyi çıkarıyorum ve sırayı bağlıyorum. İlk kelebek kanatlarını yaptık. Tekrar bir zincir çekip bir üste çıkıyorum ve aynı yere gene bir sık iğne. Bu sıra tamamen sık iğne örülüyor. Sıranın sonuna kadar. 3 ördüm. Hemen başlangıca bir iğne takıyorum. Şu iğnenin olduğu yere kadar sık iğne örerek geliyorum. Evet, ben sırayı bağladım. Şu sırayı örerken, şu kanatları örerken sık iğneyi yapıp ikinci şunun üzerine başlamıştık bu kanatları yapmaya. Tekrar bir sık iğne, tekrar kanat örmüştük. Şimdi tekrar aynı şekilde başlarsam, yani buraya bir sık iğne, tekrar buraya kanat yaparsam bunlar hep üst üste gelir ve araları açık gözükür. Özellikle şu köşelerde çok kendini belli eder. Bunu böyle olmaması için şimdi hemen şu kanadı yapmaya başlayacağım. İlk sık iğnede. Yani şu aralara kanat yapmış olacağız. Şu aradaki boş olan sık iğnelere kanat yapmış olacağız. Hemen bir zincirden sonra bir tane ördüm. Diğer kanadın üzerine gelene sık iğne. Şu şekilde tekrar şöyle bir sık iğne. Bunları açınca gerçekten kelebek kanadı gibi şekil alıyorlar. Gördüğünüz gibi bu şurada ne yapıyorsak üstte de aynısını yapıyoruz. Sadece şu kanatları üst üste değil, şu aralara yapıyoruz. Hemen o yüzden de ilk sık iğnede bir kanat yaptım. Ortadaki sık iğne de diğer kanadın üstüne geldi. Bu sırayı bu şekilde örüyorum. Sıra biterken ilk makarayı da bitirmiş oldum. Şurada hemen kurdeleyle, yani kanatla başlamıştık. Şurada da sık iğne ile bitirmemiz gerekiyordu. Tam denk geldi ve bağladık. Bir zincir. Şimdi o sık iğne sırasını öreceğiz. Hemen dibine ilk sık iğneyi örerken şurada makaramı açıyorum. İçinden geçirip
İki ipi birbirine bağlıyorum. Ve sık iğne örmeye devam ediyorum. Şuradan da ipleri oturtuyorum. Bu sıra tamamen sık iğne. Bakın hiç üst üste gelmedi kurdeleler. O yüzden de açıklık oluşmuyor. Birinin açıklığını diğeri kapatıyor. Birindeki açık kalan yeri diğeri kapatıyor. Ve gayet muntazam örgü çıkıyor. Şimdi bir kanat, bir sık iğne. Bir şu kelebek kanatları, bir sık iğne örerek ve ip değiştirmeyi de az önce yaptık. Bunu ip şu yeni açtığım makara, bir tane de bu var. Şu 3 makarayla bu çantayı bitiriyorum. Evet, çantayı bitirdim. Gayet hacimli. Bakın büyük bir telefonu aldığı gibi yanına bir cüzdan da koyabiliriz. Şöyle sarı ince çanta askısı kullandım. Bunlar bu zarif çantalar için gerçekten ideal oluyor. Aparatını da gene çıt çıtını sarı kullandım. Bu bordo olan da gene ip bir kat daha isterdim şu kurdelelerden örmeyi. Ama son santimine kadar ördüm. Sadece şu ağzına ters sık iğne ördüm. Şu da orijinalindeki gibi, çantanın orijinalindeki gibi kurdeleleri yaptıktan sonra, şu kanatları ördükten sonra başka örgü yapmamış üzerine, bu şekilde bırakmış. Ben de ipim arttığı için bu şekilde değerlendirdim. İkisini de yapabilirsiniz. İkisi de çok güzel. Bunda beyaz metal kullanacağım. Şöyle dikmeli çıtçıtlar var. Çok kolay, çok rahat. Bunda gene işte sarı kullandım. Bir de bu çantanın beyazıyla çok güzel gelin çantaları olur. Şu tabanı bu şekilde de olabilir aslında. Yuvarlak örerek silindir şeklinde ağzını hafif büzerek çok güzel gelin çantaları yapabiliriz. Bunu biz 6 ile ördük ama 9-10 ile de örebiliriz. Daha yumuşak olur. Şu ağız kısmı büzgü yapmaya daha elverişli olur. Ve şu kanatları daha büyük yaparız. Yani şurada biz 2 sıra ölçerek yapmıştık. Hani şu 2 sıranın altında kalıyordu 3. sırada. Siz daha büyük. 3. sıranın sonuna kadar parmağınızla ölçüp alırsınız ölçüsünü. Daha büyük kanatlar olur. Daha gösterişli durur çanta. Bu şekilde yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız, sonrakilerde izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.